Batu Han, Cengiz Han'ın torunu ve Cüce'nin oğludur. Annesi Kuci ulusunun ünlü kabilelerinden biri olan Kongiradlardan, Elçin Oya'nın kızı Erkin Kuçin Hatun'dur. 13. yüzyılın başlarında doğduğu tahmin edilmektedir. Eski Türk geleneklerine göre, ülke topraklarından bazı parçalar, hükümdar ailesinin fertlerine daha iyi bir yönetim sağlamak amacıyla, yurt olarak verilirdi. Cengiz Han da Batu'nun babası Kuci Han'a, Doğu Deşti Kıpçak'ı yurt ve Harizmi'de yemlik olarak vermişti. Kuci Han kendisine bırakılan toprakları, 1222 ve 1227 yılları arasında idare ettikten sonra, 1227'de bir kaza sonucu, Cengiz Han'dan 6 ay önce öldü. Kendi adıyla anılacak olan, Kuci ulusunun temellerini atan Kuci Han öldüğü zaman, hakimiyet sahası batıda Volga boyuna kadar uzanıyordu. Batı Deşti Kıpçak henüz ele geçirilmemekle birlikte, İdil'in batısındaki bütün bozkırlar, yeryüzünün Mol atlarının ayaklarının bastığı yerlere kadar olan kısmı, Cüce'nin ülkesi sayılıyordu. Kuci Han'ın ölümünden sonra, 18 oğlundan ikincisi olan Batu ile ağabeyi orada, babalarının yerine geçme konusunda anlaşamadılar. Batu büyük olduğu için orada ise daha kabiliyetli olduğu için, kardeşi Batu'nun başa geçmesini istiyordu. Birbirleri lehine tahttan feragat eden kardeşler, meselenin çözümü için, dedeleri Cengiz Han'a başvurdular. Torunlarına iltifat ve ihsanlarda bulunan Cengiz Han, Batu'ya Sayın Han, Orda'ya da İçen Han lakaplarını verdi. Kuci ulusunu, Türklerdeki ikili idare sistemine göre yeniden düzenledi. Sol kolu, yani Doğu Deşti Kıpçak'ı Orda Han'ın, sağ kolu, yani Batı Deşti Kıpçak ile İdilboyunu, Batu Han'ın yönetimine verdi. Orda Han'ı, Sayın Han'a tabi kıldı. Böylece Batu Han, bütün Kuci ulusunun hanı oldu. Cengiz Han hakimiyet alameti olarak, Batu Han için altın aksamlı Ak Otağı kurdurdu. Bundan dolayı, Batu Han soyundan gelenlere Ak Orda veya Altın Orda hanedanı denildi. Diğer torunu Orda içinde gümüş aksamlı Gök Otağı kurdurduğundan dolayı, bunun soyundan gelenlere de Gök Orda hanedanı denildi. Batu Han soyundan gelenler, Kuci ulusunun ve ailesinin başkanı olmakta devam ettikleri gibi, Gök Orda hanedanı da, bunların üstün hakimiyetlerini tanımak suretiyle varlıklarını sürdürdüler. Batu Han'ın da hazır bulunduğu büyük kurultay, Cengiz Han'ın yerine, 3. oğlu Ögedayı Kan seçti. Batu Han'ın babasının topraklarını yönetmesini, amcası Ögeday Han da tasdik etti. Ertesi yıl açılması kararlaştırılan 2. Kıpçak Seferi için, Batu Han başbuğluğa tayin edildi. Batu Han'ın da katıldığı bu kurultay, Batı Seferi'nin başlamasını kararlaştırdı. Kaan'ın oğlu Güyük dahil, Batu'nun diğer amcaları Çağatay ve Tuluy'un oğullarından pek çoğu, kendi birlikleriyle beraber Batu Han'ın emrine verildi. Ünlü Moğol kumandanı Subutay Noyan, müşavir olarak Batu'nun yanında yer aldı. Kaan'ın emriyle Cengiz sülalesinin birçok tiginleri, Batu Han ordusuna katıldılar. Büyük kısmı Türk olan ve birkaç yüz bin kişiden oluşan Türk-Moğol ordusu, 1229 yılında harekete geçti. Batu Han'ın orduları önce, 1223'te Kalka Meydan Muharebesi'ndeki zaferden sonra, dönerken uğradıkları yenilginin intikamını almak üzere, Deşti Kıpçak'a saldırdı. Buralardaki bozkırlara adını veren Kıpçaklar, 11. yüzyıl ortalarından itibaren, Yayık Havzası'ndan çıkarak, Karpatlara ve Tuna'ya kadar, Karadeniz'in kuzeyindeki ovaları tamamen hakimiyetlerine alan ve buralara daha önce gelip yerleşen Hazar, Oğuz ve Peçenek gibi diğer Türk illerinin kalıntılarını da, bünyelerine katan büyük bir Türk iliydi. 1223'ten beri de, Moğol istilasına karşı mücadele veriyorlardı. Batu'nun ordusuyla Kıpçaklar arasında, şiddetli çatışmalar oldu. Önce Bulgarlar üzerine yüründü. Kısa zamanda yenilen Bulgarların, başta Bulgar şehri olmak üzere, bütün şehirleri tahrip edildi ve yağmalandı. Kama Bulgarlarının, yüzyıllardan beri kurdukları veya geliştirdikleri devlet ve ticaret müesseseleri, kısa sürede imha edildi. 1239'da Kıpçakların, Bulgarların, Başkurtların ve Asların son direnişleri de kırıldı. Böylece batıda Karpatlara, güneybatıda Boğdan, Eflak ve Dobruca'yı içine alarak, Tuna Nehri'nin denize döküldüğü yere kadar, bütün topraklar Batu'nun eline geçti. Kıpçak ve Moğol mücadelesi, Batu'nun zaferiyle Moğollar lehine sonuçlanırken, Kuci ulusu azametli yapısıyla, tarih sahnesine çıkmış oldu.
Batuhan Deşti Kıpçak'ın zaptıyla uğraşırken, bir taraftan da Rus prenslikleri üzerine sefer yapmaktan geri kalmadı. 1237 sonunda, mevsim kış olduğu halde, bu sırada pek çok kinezliklerden oluşan, Rus yurdunun zaptına başlandı. Pek çok şehir ele geçirildikten sonra, 1238 Şubat'ında Moskova, 1239'da Çernikov yağmalandı. 1240 yılının Aralık ayında, Kiev zapt edilerek tahrip edildi. Bundan sonra Batuhan'ın orduları Polonya, Macaristan, Avusturya ve Dalmaçya'ya kadar olan ülkeleri, çiğneyerek yağmaladılar. 9 Nisan 1241'de, Liegnitz yakınında karşılarına çıkan, Alman kuvvetlerini de yendiler. Fakat daha ileriye gidemeyerek, Macaristan'a döndüler. Batuhan'ın ordusu, bütün meydan savaşlarını kazandı. Binlerce kilometre kare genişliğindeki, Doğu Avrupa sahasını ele geçirdi. Bu sırada, Ögeday Kağan'ın ölüm haberi geldi. Buna göre, bütün Moğol başbuğlarının geri dönmesi ve seferin bitmesi gerekiyordu. Aslında bu büyük askeri harekat, daha 1240 yılında, Kiev'in zaptı ile tamamlanmış oluyordu. Polonya, Macaristan, Avusturya ve Dalmaçya'ya kadar uzanan harekat, seferin asıl gayesini aşmış ve yağmaya dönüşmüştü. Pek çok ganimet elde edilmişti. Ancak ordu yorulmuş ve Batuhan ile Ögeday'ın oğlu Güyük ve Çağatay'ın oğlu Börü arasında bir takım anlaşmazlıklar çıkmıştı. Bu şartlar altında sefere devam etmek istemeyen Batuhan, Ögeday'ın ölüm haberini, seferin bitiş emri gibi telakki ederek, Eflak ve Boğdan üzerinden, 1242 yılında yurduna döndü. Bu uzun seferin en önemli sonucu, Cengiz Han zamanında, Moğol atlarının çiğnediği bütün sahaların Cüce'ye verileceği vaadinin, onun oğlu Batuhan tarafından gerçekleştirilmesiydi. Bu sefer sonunda, babasının adıyla anılan Kucu ulusunun ve bu ulusun batı kanadını teşkil eden Altın Orda Hanlığı'nın gerçek kurucusu Batuhan olmuştur. Batuhan Batı seferini, yeni bir ulus ve yeni bir devlet kurma düşüncesiyle başlattığı anlaşılmaktadır. Doğuda İrtiş, batıda Tuna nehirlerine kadar uzanan sahada, yeni bir ulusun ve yeni bir devletin temellerini atan Batuhan, Deşti Kıpçak'ın zaptı sırasında, büyük yararlık gösteren kardeşi Şibana, Karakum ve Arakum sahası ile, Siriderya ve Sarısu Irmağı ayağına kadar olan yerleri Kışlak, Irgız, Sıvuk, Or ve İlek ırmaklarından, Ural dağlarına kadar Yayık Irmağı'nın doğusunu, yaylak olmak üzere verdi. Batuhan ile ağabeyi Orda Han arasındaki bu bölge, daha sonra Şiban yurdu olarak anıldı. Batuhan, Moğol zaptı sırasında büyük çapta zarara uğrayan, Deşti Kıpçak şehir hayatını ve ticaretini, yeniden canlandırmaya çalıştı. Sefer sırasında meydana gelen tahribatın, sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini silmek için, aralarında her çeşit millet ve dinden tüccarların bulunduğu, bir danışma kurulundan faydalandı. Hakimiyeti altına giren Kırım, Bulgar, Kuzey Kafkasya, Harizm ülkelerinin ticari önemini kavrayan Batuhan, doğu-batı ve kuzey-güney yönünde geçen, eski ticaret yollarını emniyet altına aldığı takdirde, iktisadi ve siyasi iktidarının kuvvetleneceğini düşünüyordu. Asya'dan Avrupa'ya ve yukarı Bulgarya'dan güneye giden kervan yollarının kesiştiği noktada, İdil Irmağı'nın sol sahilinde, başşehri Sarayı kurdu. Kırım'da Kefe, Kerç, Sudak, Azak limanlarıyla, yukarı Bulgarya'nın Bulgar, Ükek, Kuzey Kafkasya'nın Macar, Harizm ülkesinin Ürgenç gibi şehirleri, kısa zamanda tekrar eski ticari canlılıklarını kazandılar. Kervanların ve tacirlerin uğrak ve faaliyet merkezleri oldular. Batuhan'ın amcaları Çağatay Han ve Ögeday Kağan'ın, birbiri ardından 1241 yılında ölmeleri üzerine, 4 ulus içinde en yaşlı ve itibarlı kişi olarak, Cengiz Han'ın torunu Batuhan kalmıştı. Kurultaylarda ve toplantılarda, onun reyinin aksine teklifte bulunulamayacak kadar, nüfus kazanmış olmasına rağmen, yasalara uygun şekilde, kağanlık makamına hürmetini daima muhafaza etti. Batuhan ve ondan sonra gelen Berke Han, yalnızca kağanların isimlerini ve damgalarını ihtiva eden paralar bastırmışlardır. Ögeday Kağan hayattayken, veliaht olarak düşündüğü oğlu Koşi'nin ölümü üzerine, ondan olan torunu Şiramun'u veliaht yaptı. Ögeday Han ölünce, Kağan olan Şiramun'un yaşı küçük olduğu için, annesi Turakine Hatun onun naibi oldu. Bazı başbuğlar ise, Ögeday'ın oğlu Güyük'ü seçmek istiyorlardı. Batuhan Kıpçak seferi sırasında kavga etti, Güyük'ün seçilmesine karşıydı.
Sefer sırasındaki itaatsizliğini Kağan'a şikayet etmiş ve Ögeday Kağan da oğlu Güyük'ü azarlamıştı. Bu yüzden Batu Han, Güyük'ün seçileceği kurultaya gitmek istemiyordu. 5 yıla yakın bir mücadeleden sonra, kurultay nihayet 1246 Ağustos'unda toplanabildi. Batu Han, mazeret beyan ederek kurultaya katılmadı. Vekaleten kardeşlerini gönderdi. Büyük Kağan seçildikten sonra, kendisine muhalefet eden Batu Han ile uğraşmaya başladı. Batu'nun Azerbaycan'daki kumandanlarını görevden uzaklaştırdı. Batu da, Kağan'ın onların yerine gönderdiği adamını öldürttü. Buna hiddetlenen Büyük Kağan, büyük bir ordu ile, 1248 yılında Batu Han üzerine yürüdü. Batu da onu karşılamak üzere yola çıktı. İki ordu birbirlerine yaklaştıkları sırada, Büyük Kağan öldüğü için ordusu dağıldı. Bunun üzerine Batu Han, kuvvetlerini kardeşlerinin kumandası altında olmak üzere, amcası Tuluy Han'ın büyük oğlu Mengü'nün hizmetine gönderdi. Toplanan kurultay Batu Han'ın isteğine uyarak, Temmuz 1251'de Mengü'yü Kağan seçti. Böylece Ögeday Kağan evladı hakimiyeti kaybetmiş ve Tuluy evladı Kağanlık makamını ele geçirmiş oldu. Mengü'nün kardeşi Hülagü Han'ın İran, Azerbaycan ve Anadolu'yu istila hareketine, Batu Han'ın askerleri de katıldılar ve Azerbaycan'ı ele geçirdiler. Batu'nun, Büyük Kağan tarafından kovulan emir ve darugaları, yine bu bölgeye hakim oldular. Batu Han'ın memurları ve tahsildarlar, onun adına Azerbaycan'da vergi topluyorlardı. Daha sonraları Altın Orda hanları buna dayanarak, Azerbaycan toprakları üzerinde hakim olmak istemişlerdir. Doğu Avrupa'ya yaptığı büyük seferle, Altın Orda Devleti ve sonraları onun birer kalıntısı olan, Kırım, Kazan ve Nogay hanlıklarının kurucusu sayılan Batu Han'ın, ölüm tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Çeşitli kaynakların karşılaştırılmasından çıkan sonuca göre, Batu Han büyük bir ihtimalle, 1255 sonları veya 1256 başlarında vefat etmiş, şamanist olduğu için, kendisine atalarının adetlerine uygun şekilde merasim yapılmıştır. Mezarı bilinmeyen bir yerde hazırlanmış, eşyaları, atı ve silahlarıyla birlikte gömülmüştür. Üzerinde saatlerce at koşturularak, mezar yerinin kaybolması sağlanmıştır. Altın Orda Hanlığı'nın gerçek kurucusu olan Batu Han, Cengiz yasasına sıkı sıkıya bağlı cihangir bir kumandan, siyasi bakımdan dirayetli ve cömert bir devlet adamı olarak tanınmıştır. Batu Han, hükümdarlardan gelen hediyeleri hazineye koymaz ve din ayrımı yapmadan, orada bulunan herkese dağıtırdı. Halkına ve tüccarlara çok iyi davranır, bundan dolayı da halk kendisine, iyi yürekli han anlamında Sayın Han derdi. Yabancı ülkelerden gelen tüccarların bütün mallarını satın alır ve fazlasıyla ödeme yapardı. Cuzcani, onun Müslüman olduğunu, fakat bunu gizlediğine dair, güvenilir rivayetler bulunduğunu söyler. İslam ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler, daha sonraki yıllarda, İslam dininin resmen kabul edilmesiyle sonuçlanmıştır. Ölümünden sonra 4 oğlundan ikisi, arka arkaya babalarının yerine geçtilerse de, kısa aralıklarla ölmeleri üzerine, Batu Han'ın kardeşi Berke Han tahtı ele geçirmiştir. İslam ulemasından, Şeyh Seyfeddin el-Baharzi ile, Harizm bölgesinde bulunduğu sırada tanışan Berke Han, Müslümanlığı kabul eden ilk Altın Orda hükümdarıdır.